Sessizlik çökmüş bir kasaba. Karla kaplı sokaklar. Ve yaklaşan Noel gecesinde herkesin evinde huzur var sanılırken Art the Clown geri dönüyor. Ama bu sefer sadece kurbanlarını değil, bir bayramı da kana bulamak için. Artık bu gece hediyeler değil, ceset torbaları açılıyor. 1980'lerin slasher ruhunu damarlarına kadar hissettiren Terrifier 3, izleyiciyi bu kez Noel arifesinde geçen bir kabusun ortasına bırakıyor. Hikaye, Terrifier 2 olaylarından sonra hayatta kalan Sienna Shaw ve kardeşi Jonathan'ın yaşadığı travmalarla başlıyor. Ancak onlar sadece geçmişin gölgeleriyle değil, yeniden dirilmiş ve daha da acımasız hale gelmiş bir şeytanla yüzleşmek zorundadırlar. Art the Clown. Kasaba halkı yaklaşan tatil sezonunun heyecanını yaşarken bir kaybolmaya başlar ve kısa sürede anlaşılıyor ki bu sefer kurbanlar rastgele seçilmiyor. Art'ın planı daha büyük, daha kanlı ve daha kişisel. Art the Clown için bu sadece bir cinayet serisi değil, şeytani bir ritüelin başlangıcı. Çünkü bu kez sadece öldürmekle yetinmiyor, bu kez kaosu kutsal bir geceye dönüştürmek istiyor. Bu filmin bilinmeyenlerine geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ayrıca aradığın film tam olarak bu ve bilinmeyenleri ise videoyu beğendiysen videonun altındaki süper teşekkürden de bana desteklerini gösterebilirsin. Katıl butonundan da bu kanalın gelişimi adına aylık çok ufak bir meblağ karşılığında üye olabilirsin. O halde serinin en çarpıcı bölümü olma özelliği taşıyan Terrifier 3 hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Teorilerin bol olacağı ancak konulardan sapmadan neler olacak onları masanın üstüne bir serelim. What else can I give you? What else can I say? What else do you need from me? Yönetmen Damon Leone, büyük stüdyoların teklif ettiği finansmanları reddederek filmini bağımsız olarak çekmeyi tercih etti. Bunun nedeni özellikle açılış sahnesinin çok tartışmalı olması ve stüdyoların bu sahneyi sansürleme ihtimaliydi. Leone bu özgürlük sayesinde filmin tüm özel efektlerini kendisi üstlendi. Yönetmen Terrifier serisini geliştirirken 10 yıl boyunca çiçek teslimatçısı olarak çalışmıştı. Bu esnada senaryolarını teslimat aralarında yazıyor ve özel makyaj efektleri üzerine freelance işler alıyordu. Bu özverili çalışma serinin 2018'deki ilk filminden 2024'teki 3. filme kadar toplamda 106 milyon dolar hasılat elde etmesini sağlamıştı. Filmin en kanlı sahnelerinden biri olan duş cinayeti sahnesi için 20 galon yani yaklaşık 75 litre sahte kan kullanılmıştı. Bu miktar yerel mağazalardaki sahte kan stoklarını tüketti ve ekip marketlerden malzeme temin ederek sahte kanı sette karıştırmak zorunda kaldı. Art the Clown'u canlandıran David Howard Thornton fare tüpü sahnesinin çekimleri sırasında mide bulantısı yaşadı ve kusmamak için kendini zor tuttu. Ayrıca filmin Birleşik Krallık premierinde bazı izleyiciler ilk 10 dakika içinde salonu terk etti ve en az bir kişi sinema salonunda kustu. Daniel Roebuck'un canlandırdığı Santa Claus karakteri için sahnenin şiddeti nedeniyle oyuncunun birebir kalıpları alındı ve replika mankenler kullanıldı. Roebuck sonradan verdiği röportajlarda "Bana ne yaptıklarını gördüğümde bu sahneleri nasıl düşünebildiniz?" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirmiştir.
Film 2024 Şubat ayında çekimlerine başlayarak Nisan ayında tamamlanmıştı. Leone filmi vintage bir John Carpenter filmi gibi göstermek amacıyla Panavision anamorfik lensler kullandı. Ayrıca Leone Art the Clown'un psikolojisini daha derinlemesine keşfetmek için karakterin geçmişi ve motivasyonları üzerine çalıştı. Dostlarım, videonun bundan sonraki anlatacaklarımda teoriler ve varsayımlar üzerine olacaktır. Hazırsanız devam ediyorum. Terrifier 3'te Art fiziksel olarak yok edilmeyecek kadar güçlüydü. Kurşun geçirmez, patlamada ölmez. Bu durum onun aslında doğaüstü bir varlık olabileceği fikrini desteklemekteydi. Hatta bazı hayran teorilerine göre ise Art bir şeytani figürdü. Cehennemden gelen bir eğlence şeytanı olarak adlandırılmıştı. Eğlence şeytanı ne kadar etkileyici bir isim, öyle değil mi? Damon Leone bir röportajında Art sadece bir katil değil, onun bir amacı var diyerek bu teoriyi destekler niteliğinde konuşmuştu. Birçok izleyici Terrifier 3'te geçen kasaba ve karakterlerin Damon Leone'nin diğer kısa filmleriyle bağlantılı olduğunu düşünmekteydi. Özellikle The 19 Circle kısa filmindeki iblisler ve Art'ın kökeni arasında bağlantılar vardı. Bu teoriye göre ise Leone, Terrifier'ı aslında bir korku evreninin parçası olarak kurmuştu. Filmin Noel'de geçmesi, kutsalın bozulması temasını desteklemekteydi. Art bir nevi İsa figürünün karanlık parodisi gibi sunulmuştu. Santa Claus'un öldürülmesi ve kilise sembolleri filmin bilinçli bir şekilde dini referanslarla bezenmiş olduğunu düşündürmekteydi. Daha soyut bir teoriye göre ise Art gerçek bir varlık değildi. Travma yaşamış karakterlerin zihninde şekillenen bir ölüm dürtüsüydü. Özellikle Victoria'nın başına gelenler ve zihinsel çöküşü bu teoriyi desteklemekteydi. Art onun içindeki karanlık benliği temsil ediyordu. Hatırlarsanız Terrifier 2'nin sonunda Victoria doğaüstü şekilde hayatta kalmış, Art'ın kesik kafasını doğurmuştu. Bu sahne izleyicilerde Victoria artık insan değil algısını yaratmıştı. Terrifier 3'te ise Victoria'nın tamamen başka bir varlığa dönüşmüş halini görmekteyiz. Gözleri boş, davranışları tuhaf ve bedensel olarak mutasyona uğramış gibidir. Bir başka teoriye göre ise Art artık sadece kendi bedeninde değildir. Victoria onun ruhsal taşıyıcısı, yani fiziksel ölümünden sonra da Art'ın varlığını dünyaya getirebilecek bir kapı görevi görmektedir. Bu durum bir tür demonik reenkarnasyon süreci gibi işlemektedir. Bazı izleyicilere göre ise Victoria'nın bu dönüşümü bilimsel değil, ritüelistik bir aktarımla gerçekleştirilmiştir. Art'ın ölümüyle birlikte onun karanlık enerjisi Victoria'nın bedenine girmiştir. Kiliseyle, doğumla ve kurbanla iç içe geçen sahneler bu teoriyi desteklemektedir. Art bir antik iblisin avatarı ve Victoria'nın onun yeni taşıyıcısıdır. Final sahnesinde Sienna Art'la dövüştükten sonra odadaki yer çatlayıp cehenneme benzer bir boşluk açılmaktadır. Bu detay filmin doğaüstü boyutunu iyice güçlendirmiştir. Teoriye göre ise bu geçit hem Art'ın asıl kaynağını hem de Victoria'nın kaderini belirliyor olabilir. Belki de Victoria tamamen ölmemiştir. Ruhunu cehenneme teslim etmiştir. Ya da Art'ın gerçek formuna Victoria aracılığıyla ulaşması sağlanmıştır. Filmin başında delirmiş, ruhu parçalanmış biri olarak sunulan Victoria aslında bir ritüelin kilit figürüydü. Art'la fiziksel temas, doğaüstü etkilenme ve sonunda cehennemle doğrudan bağlantıya maruz kalması onun artık insan formunun dışına çıktığını düşündürmekteydi. Damon Leone'nin daha önce yaptığı açıklamalarda da Victoria'nın hikayesi henüz bitmedi tarzı ifadeler bu bakış açısına odaklanmamızı sağlayabilir. Ama tabii ki Art. Bu şeytan hiç mi ölmeyecek?
Filmin en sonunda otobüs durağında onu otobüs beklerken görürüz. Gelen otobüsün içinde ise bir kadın kitap okumaktadır. Ve tabii ki o kitap The Ninth Circle, yani gelecek olan devam bölümlerinde en başta yayınlanan kısa filme gönderme yapılmaktadır. Bir tık geriye gelelim ve Sienna'nın taç takma törenini bir analiz edelim. Dikenli taç açıkça İsa'nın çarmıha gerilmeden önce taktığı dikenli taca göndermedir. Ancak burada ironi devreye girer. Sienna bir kurtarıcı değil, acı çeken ve kurban edilen biri gibi sunulmuştur. Bu sahneyle birlikte film dini sembolleri ters yüz etmektedir. Victoria eşittir şeytani bir figür, Sienna eşittir sahte Mesih. Taç sadece işkence için değil, bilinçli bir ritüelin parçası gibi durmaktadır. Victoria sanki Sienna'yı bir tür kurbanlık şeytani azizeye dönüştürmek istemektedir. Bu Art'ın nihai dönüşümü ve güç kazanması için Sienna'nın ruhunun kırılması anlamına gelmektedir. Sienna tacı taktığında bir tür halüsinatif ruhsal yolculuk yaşar gibidir. Yani Victoria'nın onun boğazına sarılarak bedenine geçmesi ve Sienna'nın karşı çıkması onun ne kadar büyük güçlerle örülü olduğunu betimlemektedir. Bu da gösteriyor ki taç sadece fiziksel acı değil, zihinsel ya da ruhsal bir bağ kurmaktadır. Yani Victoria, Art ve Sienna arasında sıkışıp kalmıştır. Bazı teorilere göre ise bu cehenneme açılan geçidin tetikleyicisi bile olabilmektedir. Sonuç olarak zaten yer yarılıp Sienna'nın yeğeninin cehenneme çekilmesiyle Sienna artık ölümsüz iksirini içmiş gibi karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki vücudundaki tüm yaralar kaybolur ve o artık tam bir savaşçı melek olmuştur. Buradaki dönüşüm onun esas kaderine açılan bir kapı olma özelliği taşımaktadır. Sözlerime son vermeden önce şöyle ufak bir dipnotta aynen şudur dostlarım. Sienna'nın yeğeni tam düşecekken ona kutsal olarak görünen bıçağına tutunmasını söylemişti. Fakat bıçakla birlikte o karanlığa düşmüştü. Şahsi teorimse o bıçak orada hayatta kalmasını sağlayacaktır. Ve tabii ki Sienna içinse esas savaş bundan sonraki bölümlerde karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha araştırılmayı bekleyen, çok derin sırları olan film ve teorilere kapı açan birçok bölüm var. Ben Kapital Burak.